Arkadaşlar şimdi korku hikayeleri okuyacağız. İnsanların başına geldiğini iddia ettiği hikayeleri okuyacağız. F11 çakayım şuraya. Bir dakika. Buna değil buna. Çaktın mı abi F11? Arkadaşlar nude atan yok ya, merak etmeyin, öyle bir durum yok. Evet. Arkadaşlar ilk hikayemiz Deniça Sternara Kanya. Sternara Kanya rumuzlu kullanıcıdan gelmiş. Başlıyorum. Bu istiyorsanız şey de yapabilirim. Size korkunçlu GIF açıp ben kenardan da okuyabilirim. Hangisini tercih edersiniz? Efendim kızım? İsterim, olur. Yap, tamam. Gözün iyi olmuş. Ay o. Ay görebilirim. Ee, hayır hayır hayır. Ben şimdi korkunç bir şey yapacağım. Yürü. Yürü 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 yürü. Yukarı. Teşekkür ederim. İyi korkunçluklar inşallah. Durun arkadaşlar. Siteye zoom atacağım. Oğlum Chrome sesi çok yüksek. Ah! Başı alıyorum. Başı alıyorum. Okey. Arkadaşlar başlayalım. Deniçe demiş ki, ağzıma sokayım da ustam şöyle. İnançlı olmayan insanlar için bir anlamı olmayabilir. Ama inanan için ferahlatıcı olur belki diye yazayım. Yeni evlendiğim zamanlar dinden falan bir haberim, Allah affetsin. Müslümanım ama bildiklerim ilkokulda öğrendiklerim. Neyse, sabaha karşı rüyamda biri bana arkadaşımın ismini vererek söyle ona İhlas suresini okusun, üzülmesin. Acele et, bol bol İhlas suresi okusun dedi. Bir uyandım sabah 5 falan. O arkadaşımı da ünden beri görmemişim. Aynı telefonumu kullanıyor, emin de değilim. Hemen mesaj yazdım, böyle bir rüya gördüm, ara beni uyanınca diye. Şak aradı. 2 saate Kort'a gel, orada konuşalım dedi. Ne oluyor dedim, anlatmadı. Eşime söyleyip çıktım. Meğer arkadaşım mesaj attığımda binanın çatısında intihar etmek üzereymiş. Senin mesajını okumadan önce cesaretimi toplamaya çalışıyordum dedi. Hala gözlerim dolar. Annem, ailem benden nefret ediyor. Zaten Allah da asla affetmeyecek. Beni öyle büyük hatalar yaptım ki dedi. Rüyanı anlat tekrar dedi. Anlattım. Tekrar tekrar anlattım. O rüyadan sonra inançlı olup Allah'ın kendisini sevmediğini zanneden herkese aynı olayı anlatıyorum. Allah kulundan vazgeçmez. Ne seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? Evet, bunu ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce yaşanmış bu şey gerçekten birinin hayatını kurtarmaya vesile olmuş bir hikaye mi? Yoksa özenle düşünülmüş kolpa bir şey mi? İkinciye geçiyoruz arkadaşlar. İkinciye geçiyoruz. Korkanlar okumasın. Bana kafayı yedirten bir olay işimi bırakmaya kadar uzadı çünkü. Bu olay da 2017 yazında geçiyor. İkimiz de birlikte babaannemde kalıyoruz. Neyse gece... Ses çok oldu. Ses niye bu kadar çok oldu amına koyayım ya? Bu olayda... Ya teşekkür ederim. Katliam buzlu soda. Bu olayda 2017 yazında geç. Katliama şu anda bir şey yapmaya çalışıyorum. Bana müsaade etmen lazım. Bay bay. Bir sene olmuş, bu bir sene bu yayının nuru olsun. Bu olay da 2017 yazında geçiyor. İkizimle birlikte babaannemde kalıyoruz. Neyse gece oldu. Biz salonda kanepede uyuyacağız karşılıklı. 2 tane de tekli koltuk var. Birisi kapıya bakıyor, birisi bana bakıyor. Neyse biz yattık. Babaannemle de dedem uyumaya gitti. Gece Ertuğ diye bir şey duydum. Direkt uyandım ama kımıldamadım. Efendim dedim. İkizim seslendi sandım çünkü. Tekrardan Ertuğ diye bir ses gelince arkamı döndüm ve ikizime baktım. İkizim uyuyor yatakta. Ben de salonda göz olan tekli koltukta simsiyah en az 2 metre olan bir şey oturuyor. What the fuck? Ama yüzü falan asla görünmüyor. Zaten salonda çok karanlıktı. Ben o şeye baktığım an bir şeyler demeye başladı ama ben anlamıyorum dedi hiçbir şeyi. Bağırmaya çalışıyorum, bağıramıyorum. Hareket etmeye çalışıyorum, parmağım bile oynamıyor.
Ağlamaya başladım. Gözümden yaşlar dökülüyor ama istemsiz şekilde. Karşımdaki şey hiç hareket etmiyor bu sırada. Hiç duymadığım bir dilde bir şeyler söyleyip duruyor. Neyse biraz zaman geçti, bu şey ayağa kalktı. Salonun kapısı da kapalıydı. Kapıya doğru yöneldi. Kapı kendiliğinden açıldı ve salondan çıktı. Salondan çıktığı an ben bayıldım. Sabah seslere uyandım. Kalktığım an gece yaşadığım şey aklıma geldi. Direkt ikizime ve babaanneme anlattım. Bana rüya gördüğümü söylediler ama ben İyi eminim yayınlar Sedom. eminim rüya olmadığına. Çünkü bayıldıktan sonra kabus görmeye başladım. Neyse kimse bana inanmadı. Bu olaydan yaklaşık 4 yıl sonra Seviyorum otelde yani. çalışmaya başladım yazın. 2-3 hafta geçti. Ben öglendiydim. Barda oda arkadaşım da gececiydi. O 12'de ben işten dondum. Akşam 10 gibi uyumaya başladım. Türkçe çok iyi şu an. Gece birden yine o sesi duydum. Bana adımla seslendi. Bu sefer istemeyiz bir şekilde hareket etmeye başladım. İstemsiz bir şekilde hareket etmeye başladım. Yatakta doğruldum. Etrafta hiçbir şey yok ama. Sadece sesi duyuyorum. Bana bu sefer Türkçe karşıdaki yatakta çok önemli bir şey var. Onu alman lazım yoksa çok kötü şeyler olacak dedi. Ben de direkt hipnoz edilmiş gibi sürünerek diğer yataktan oda arkadaşımın şortunu soru işareti aldım ve ayak ucuma koydum. The fuck? Koyduğum an yine bayıldım. Babu. Birkaç saat sonra kapının çalma sesine uyandım. Gidip kapıyı açtım, yatağa yattım. Oda arkadaşım içeriye girdi. Oğlum korkan okumasın diye uyarmadı mı adam? Siktirin gidin korkuyorsanız. Neyse. O an yaşadığım şeyi hatırladım. Pardon, başı alıyorum. Oda arkadaşım içeriye girdi. Sonra yatağıma baktı. Çocuğun şortu benim yatağımda. O an yaşadığım şeyi hatırladım. Bu tuvalete girince şortu alıp onun kıyafetlerinin yanına koydum. Birkaç gün sonra da Sedom, korkudan 17 işi ay bıraktım. demiş, verdiğim para helali hoş olsun canım abimsin, seviyorum seni. Eyvallah yavrum. Birkaç gün sonra da korkudan işi bıraktım. Daha bitmedi. Bu olay yaklaşık 2 yıl sonra evde uyurken gece yine o sesi duydum. Yine Ertuğ diye seslenmişti. Direkt kalktım ve lambaya koştum. Işığı açarken de yere düştüm. Kramp girdi ama ışığı açtım. Abi 10 numara mal. Hiçbir şey olmadı. Sese ikizim falan geldi zaten. Bir daha da o sesi duymadım. Umarım. Arkadaşlar karabasan da değil, uyku felci de değil. Olaylara ikizim şahit. O da arkadaşım şahit. Biz ekizsizsiniz ha. Karabasan geldi soru işareti diye de linçlenmedim demem. Geri zekalılar sizi. Bana uyku felci karabasan diyenler bunu nasıl açıklayacak? Peki arkadaşlar, Ertuğ'un hikayesi sizce trajik bir cinlenme hikayesi mi? Sana Yoksa bir kucak sevgi getirdim Sedom. özenle hazırlanmış bir kolpa mı? Evet. Devam ediyoruz. Bu hikayemiz Ana Baby Cannot Calm Down rumuzlu kullanıcıdan gelmiş. Kızlar, o dönem Almanya'dayım. Eğitim için 16 katlı bir gökdelende kalıyorum. Ben 6. kattayım. Abi 10 numara mal. Hep de öğrenciler falan var zaten. Kurallar gereği birkaç hafta sonu kaçamağı dışında hiç ses olmaz. Yatmadan önce yemek yemem, normalde ağırlıklı oruç yapıyorum. O gece odamda bir tatlı yaptım. Soğuması için dolaba koydum. Masada kalanları da paketlemedim. Yarın hallederim, geç oldu ses yapmayayım diye. Normalde toplarım ama ceza yemekten deli gibi korktuğum için bıraktım. Gece bir anda ismimi falan duydum. Bir ses deli gibi Tuanna deyip duruyor. Yüzüm duvara dönüktü. Gözlerimi açtım ama bir şey yok. Demek ha. Rüyaya görüyorum sanıp uyumaya devam ettim ama gökyüzü böyle zifiri karanlık. Ara ara kızıllıklar var. Odam da çok karanlık. Korktum çünkü sesler de duyuyorum. Anlam veremedim, öyle aman inançlı da değilim. Uyumaya devam edeyim dedim. Gözlerimi kapadım. Ama sık sık uyanıyorum. Yine bir an çok üsüm diye uyandım. Üstümde örtü yok. Bildiğiniz örtü yok. Deli falan da uyumam. Örtüye bakıştım. Yerde göremedim. Yatak altına da bakmaya korktum. Işığı açtım. Dolaptan bir örtü aldım. Yattım, uyudum geri. Ve yine ismimi duydum. Öbür tarafa döndüm ki çığlık çığlığa duvara yapıştım. Dönmemle zaten korkunç bir şey görmem bir oldu. Simsiyah pisi. Ama kırmızı gözleri var. Kolları yatağa yaslanmış. Elleri yüzünde, biri bana bakıyor. Sırtımı duvara vurup çığlığı basınca bir anda kayboldu. Ama resmen biri yatağıma yaslanmış. Beni çok dibimden izliyordu. Yemin ederim ağladım. Çocukken birkaç böyle bir olay yaşamıştım. Hatta pandemide de yaşayınca fal bakmayı falan bırakmıştım. Ama bir senenin ardından böyle bir şey yeniden yaşadım. Sonra ısığı yaktım, camı açtım,
falan basımı uzatıyorum ne olduğunu anlamaya çalışırken yarım saat falan geçti, sakinleştim. Yattım yatağıma. Geldiler sefer- abi diye bir ses yankılandı. Bu sefer göz bandı taktım. Bir daha o gece birkaç defa daha ses duydum. Ama arkamı dönmeye cesaret edemedim. Şimdi garip kısım geliyor. Buraya kadar garip değil miydi? Bunu arkadaşlarıma anlattım tabii ki. Ve biri bana hayatımda ilk kez duyduğum bir şeyi söyledi. Borni cinleri. Pardon, Brownie cinleri. Hiç duydunuz? Hiç... Seni yıllardır takip ettiğim için kendimde bu hakkı buluyorum kodumun adamı şu binogamiyi ayarla artık. Brownie cinleri. Hiç duydunuz mu bilmiyorum ama o spiritüel biridir ve cadılıkla uğraşır. Bunun İskandinav topraklarında bulunan bir kavimden bahsetti. Bir çeşit ev perisiymiş bunlar. Dışarıda süt falan bırakınca kendini sanıyormuş. En zararsız ev perisiymiş güya. Bir daha hiç gelmedi bana zaten. Korkunca da kırılırlar. Bir daha görünmezlermiş. Ben bu olayı 2021'de yaşadım. Arkadaşım da 2023 yılında yaptığımız konuşma. Saga be. Cidden fal bakıp birinin öleceğini yanlışlıkla ağzımdan kaçırdığımda kara basanlar görmüşlüğüm çok oldu. Ama bu bambaşka bir olaydı. Almanya'da modern cinler musallat oldu. Okuduğunuz için teşekkürler. Hemen SS'lere de bakalım. Saka mı? Adına gelen cink ekstra gürbüz galiba kek. Saka mı? İş kes fuduruyorum. Aşkım kremayla falan uğraşmışsın. Sütlü şeyler tatlı, sevdiği şeyler evde bulunur, bir şey yapmaz, zararsızdır. İlgilenmeyince gider. Bak ben witchcraft bilgilerimi aktardım. Demek ki sana kısmetmiş bu bilgi. Öğrenmiş oldun. Brownie. Ha 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 bizimki. Aşkım sen mutfak cadısı olabilirsin çok kolay bir şekilde ve süper şifalanırsın. Aslında deneden mi? Brownie'ler ev enerjisiyle uyumlananlara gelir, çağırmadan nadiren gelirler. Sen demek ki bunun için çok uygunsun. Ben mesela çağırmazsam gelmez. Soru işareti. Ben spiritüel 6. his iste, imajine ile iletişime geçme. Bu kısımdayım. Sen başka kısmı. O yüzden çağırmadan gelmez, ilgisini çekmem. He love diyor. Arkadaşlar sizce bu hikaye gerçek miydi? Yoksa bir aşk kuşko kuzun kolpa hikayesine mi tanıklık ettik? Sıradaki. Çabuk etkilenenler okumasın lütfen. Ben de etkisinden çıkamadım bu olayın aylarca. Uyardı. Ona göre. Uyarıyor. Ben de genelde sabahlarım. Pardon. Birkaç yıl önce yaz gecesiydi. Ben de genelde sabahlarım. Geceleri uyuyamıyorum. Altıma sıçtım. O gece de aynı şekilde sabahlıyorum. Tuvalete gidecektim. Bizim aralıkta tuvaletin çıkışında elimizi yıkadığımız lavabo. Yani tuvaletten çıkınca yıkayabiliyorum elimi. Peki. Ben de tuvalete girmeden önce aynaya bakayım dedim. Aynada suratımı incelerken birden arkamda benden bir tane daha gördüm. Çığlığı anında korkuyla bastım. Arkama döndüm, kimse yok. Evdeki herkes de uyuyordu. Ama benim attığım o çığlıkla uyanmamaları imkansız. Telefonumu zaten korkuyla fırlattım yere. Tuvaletin kapısı tam arkamda kalıyordu. Tuvaletin kapısının açıldığını duydum sert bir şekilde. O an korkudan arkama dönemedim. Fakat sırtıma bir soğukluk geliyor. Havada cehennem gibi. Şöyle diyebilirim. Banyoda bile terleyebileceğiniz bir hava o hava. Ama benim sırtımda hissettiğim soğukluk karın ortasında çıplakmışım gibi beni üşüttü. Nefes alamıyor gibi hissettim. Nefesim kesildi. Çığlık atamıyorum. Boğuluyorum sanki. Evet. Niye ustamadın? Üzerimde bir ıslaklık hissettim. Kafama eğip baktım. Altıma işedim sandım o an. Ama kasıklarımdan aşırı bir kan geliyor. Bütün bel altım halı kan içinde. Ağlamaya başladım. Vücudumda ağrı yok fakat aşırı bir kanama var. İyi yayınlar Sedon, ne zaman geçiyoruz altımıza yapma kısmına? O sese bütün mahalleyi uyandırmam gerekti ama kimse bana yardıma gelmiyor. Çığlık çığlığa kaldım. Bacaklarım tutmadı. Yere dizlerimin üstüne düştüm. Elimi attım kasıklarıma. Ellerim kan oluyor. Kesik yok, ağrı yok ama kan var. Kan gölü var. Yere çökmemle vücudumda sanki bıçaklanıyor gibi bir ağrı oldu. Bunu yazarken de kasıklarıma ağrı giriyor. Bu berbat anı hatırladığımda bile kasıklarıma ağrı giriyor hala. Ölüyor gibi hissettim ona. Hatta ölüyorum dedim. Çırpındım orada. Yerden kalkamıyorum. Birden önümde 2 çift ayak gördüm.
O an elimi attım önümdeki bedenin bileğine. Sıkıca tutarken lütfen yardım et diye Bir de yalvardım. seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? Ama ses gelmiyor. Konuşmadı. Kafamı kaldırayım dedim, gördüğüm şeyi görmez olaydım. Bu kadar korkunç ve iğrenç bir kadın görmemiştim hayatımda. Bunlar yağlama kaçtılar. Zaten İyi bilirim. zaten Vaktiyle beni de yağlısı. zaten kadını görmemle elimi çektim. Kadın diyorum, evet, çünkü kadına benziyordu fakat normal bir insan gibi değildi. Çirkin demek istemiyorum ama çok ürkütücü bir şeydi. Bana eğildi. Ben ananı sikeyim, soda döküldü. İran cinleri geldi abi. Ya arkadaşlar, bekleyin, acil peçete lazım, amına koydum. Neden yakında bu kadar peçete var hemen sormayın. Ya soda siker mi klavyeyi? Siker tabii, amına koyayım. Bekleyin abi. Yayının döndüğü ortama bak bir anda, amına koyayım. Bekle. Askerden selam Sedo Abi Şafak bayağı 140. döktüm ya. Silmem lazım. Siktir bebek. Samimi cini yay. Hava cehennem gibi. Çırılçıplak durmak isteyebileceğiniz. Soda cini geldi. Sade soda bir şey yapmaz inşallah. Buzlu soda abi. Ya üf, ulan ne leş bir klavyem varmış. Hemen çamur oldu, amına koyayım ya. Yemin ediyorum çamur oldu klavye ya. Ya burayı sikmeden nasıl yaparız klavyeyi şimdi? Bir dakika. Ew bro, gösteremem bile, utanırım gösterirken ya. Çok temiz adamımdır abi, biliyor musunuz? Temizimdir abi ben. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Koyalım. İran cinleri atak. Alanca'dan selamlar, iyi yayınlar. Valencia'dan mı ne? Ha, Valencia'dan. Selamlar yavrum, eyvallah. İspanya'dan katılanımız Klavye var. GG. Arda Turan nasıl soktu amına koyayım Valencia'ya? Ha? Arda Turan diyorum ya, pardon, Arda Güler. Tamam, herhalde çalışır klavye. Devam ediyorum bu arada. Ne? Villarreal, pardon, Villarreal. Gah, gah, gah. Evet arkadaşlar, hikayeye kaldığım yerden devam ediyorum. Ufak bir teknik aksaklıktan sonra devamı olmuş olsun. Evet. Nerede kaldık amına koyayım? Heh. Buharda mağazalarında gezdirdi usta Emre. Herkes hazır mı? Şu an herkes hazır olduğunu belirtmek için değirmenci atsın. Arkadaşlar. Çirkin demek istemiyorum ama o çok ürkütücü bir şeydi. Bana eğildi. Ben kaçmaya çalıştım sürüne sürüne. O acıyla hareket edebilmem bile bir mucize. Hissettiğim acıyı tarif edemem. Kadın suratımı tuttu. Hıçkıra hıçkıra ağlarken Abi bana... 10 numara mal. Hıçkıra hıçkıra ağlarken bana bir şey yapma diye yalvardım. Sonra birden uyandım. Koridorda, yerde uzanıyorum. Ama kimse yok yanımda. Hemen bacaklarıma, kasıklarıma baktım kan var mı diye. Kan yok. Sürüne sürüne geldiğim yerdeyim. Halılar da temiz. Kafamda bir ağrı var ve boynumda iz var. Etrafa baktım, o kadın var mı diye, o da yok. Tuvaletin kapısı açık. Ayağa kalktım. Müslüman oluyorum, yardım edin! Müslüman oluyorum! Ayağa kalktım. Bayıldım herhalde diye düşündüm. Kafamdaki ağrıyı ona bağladım çünkü. Direkt olarak annemin odasına girdim o panikle. Annemi aceleyle uyandırdım. Bütün evi kaldırdım ayağa. Annemlere olayı anlattığımda inanmadılar. Paranoyak gibi evi bile aradım. Evde hiçbir şey yok. Bende sadece birkaç iz ve kafamdaki ağrı dışında bir şey yok. Annemler Hacı Hoca'ya götürdü. Psikoloğa gittim. Kimseyi inandıramadım. Ama evde olan en kötü olay bu değildi. Bizim evin kapıları kendiliğinden açılır kapılır. Peki. Mesela gecenin bir yarısı bizim evin içinde inleme sesi, bebek ağlama sesi, gülme sesi çok normaldir. Abi 10 numara mı?
Neyse ben dalga geçtim. Kimsin la bebek? Ben sadece hikayeyi size aktarıyorum, yorum yok. Evde bebek yok. Ağlayamaz. Gülme sesi tanıdık değil. İnleme sesleri de garip. Çıkar ararız evi, hiçbir şey bulamayız. Kapı çalar mesela ama açtığımızda kimseyi bulamayız. Buna benim arkadaşlarım, akrabalarım, hatta misafir olarak gelenler de tanık oluyor. Deli olan ben Seks. olsam diğerleri de duymaz, görmezdi. Evle alakalı da olamaz. Kısacası normalimiz haline gelen deli saçması olaylar var. Bir soru almış kendisi. Evin içindeki sesler sizden önce kalan kişilerle alakalı. Muhtemelen ruh muh olayları falan. Evinizi kesinlikle bir okutmanın lazım. Çok korkunç AQ. Evimizin olduğu yer eskiden mezarlıktı diye herhalde. Mezarlığın üzerine beton söküp ev dikmiş adamlar, ben hala bütün mahalle çarpılmadığımıza şükrediyorum. Evet arkadaşlar. Nur. Fatma Nur WX alttan trenin hikayesi sizce gerçek miydi? Yoksa kendisi ilk belki de reg doluşunu travmatik bir şekilde yaşamanın etkisiyle bir histeri mi geçirdi? Hikayemiz buydu. Şimdi bana abi threadleri atmış. Şu güzele benziyor. Bekleyin bir dakika ama. Mesajları açıyor mu? Bu çok iyiye benziyor arkadaşlar, durun. Tam mesajları açmıyor. Evet. 20 litre nokta. Sevgili arkadaşlar, bu hikayemiz Miu. Başka yerde başka yerde arama. Rumuzlu kullanıcıdan gelmiş. Ay ben çok fena bir olay anlatacağım. Korkusu olan lütfen okumasın. Korkusu olan okumasın. Bu arada 8.4 milyon görüntülenme, 12.000 like, 17.000 yer işaretli bir hikaye. Bir gün kapı çaldı. Binadan komşumuz, 300 çocukları var. Onları getirmiş. Normalde adeti değildir. İlk defa dedi ki, Miu eşimle hastaneye gideceğiz. Çocuklar biraz sende kalabilir mi? Dedim tabii ki abla, ne demek? Abinin kötü bir şey yoktur inşallah. O da dedi ki yok önemli değil. Elini kesti, dikiş atılır muhtemelen. Tamam abla dedim ben. Diye ayaklara bakıyorlar, gizli fetiş. Tamam abla dedim ben, evdeyim zaten, çocuklarla ilgilenirim. Neyse sonra çocuklarla geçtik salona. Üçü de erkek, ikisi tek yumurta, biri ayrı yumurta. Yani ikisi çok benziyor, ben ayırt edemiyorum, biri benzemiyor onlara. İsimleri de Alp, Alper, Alperen. Ben hepsine Alp diyorum. 2 nokta üst üste D. Bizim kedilerimiz var. Çocuklar normalde anneleriyle geldiklerinde oynuyorlar bu kedilerle ama bu sefer hiç muhatap olmadılar kedilerle. Kediler de hiç gitmedi çocukların yanına. Ben en başta garipsemedim bu durumu. Canları sıkkın, çocukların üçü yan yana oturmuş televizyona bakıyorlar. O sırada Survivor açık. Ben de dedim size ne açayım, çizgi film falan izler misiniz? Çocuklar ses çıkartmadı. Aynen. Omuz silktiler böyle, fark etmez gibi. Neyse ben de çizgi filmi açtım, dedim herhalde babalarına üzüldü bunlar. Ben oturdum tekliye telle ilgileniyorum. Ara ara çocuklara bakıyorum ama çocuklar surat 5 karış yan yana dizilmiş TV izliyor aynı şekilde hep. Sonra ben mutfağa gittim. Hem akşam yemeği hazırlıyorum hem de çocuklara kek, meyve suyu falan çıkaracağım. Hazırladım, gittim, orta sehpaya koydum. Dedim ki ben yeni yapmıştım, size kısmetmiş çocuklar. Çok güzel oldu, yiyin daha var. Bittikçe isteyin falan. Yine ses yok. Ama Çok da sikirliydi amına koyayım. Yarrağımın antenleri. Sizle mi ilgileneceğim lan ben? ama normalde bu çocuklar çok sevecen, çok konuşkan çocuklar. Asla böyle görmedim. Neyse geri mutfağa gittim. Ben hazırlık yaparken çocukların ağlama sesi geldi. Yanlarına Abi kirayı gittim. bırakıyorum, iyi yayınlar. Yanlarına Oyunlardan kalite akıyor. Bu arada kalite. ağlama sesi geldi. Yanlarına gittim. Ağlayan onlar değil dedim ki herhalde dışarıdan geldi. Mutfağa gittim, bir süre sonra yine ağlama sesi. Ama böyle içine ağlarsın. Sadece nefesin sesi gelir ya. Öyle bir ağlama. Gidip baktım yine ağlamıyorlar. Bu sefer dedim herhalde çizgi filmin Aslında sesi bana çocuklar öyle hiç geliyor. yokmuş değil mi abi? Neyse böyle 40-45 dakika geçti. Sonra abim geldi eve. Abim de benim gardiyan. Çok yorgun geliyor. Gelince annem işten gelene kadar bir yarım saat yatağında uzanır. Neyse geldi abim, kapıyı açtım. Lavaboya gitti, sonra odasına gitti. Bizim salonda direkt hole bakıyor. Hole bakıyor. Abim Çok geldiğinde konuşma, ananı sikerim. Duydun mu? Hatta seni bulurum.
Abim geldiğinde çocukları görmüş olması lazım ama hiç sormadı. Direkt gitti yattı. Neyse bana bu olanlar hala çok fazla normal geliyor. Çünkü abim hep yorgun gelir ve direkt yatar yemeğe kadar. Neyse ben yemeği hazırladım. Çocukların yanına geçtim. Oturdum. Çocuklar yerlerinden hiç kıpırdamadan 5 karış surat çizgi film izliyorlar. Kekleri de yememişler. Ben de dedim herhalde babalarının elini kestiği halini gördüler. Ondan üzgünler. Çünkü çocuklar çok düşkün babalarına. Neyse olayların patlama noktasına geliyorum. Annem aradı. Açtım. Bana dedi ki sakın kapıyı açmayın. Apartmanın önü polis, ambulans kaynıyor. Dedim ne? Ben dedi arabayı park ediyorum. İnmeyeceğim arabadan, siz de sakın çıkmayın. Anne ne oluyor, iyi misin? Ne alaka diyorum. Benlik değil. Apartmanda bir şey olmuş. Sakın çıkmayın dedi. Bizim apartman hem yüksek katlı hem katta 4 daire var. Onun için aşağıda olan biteni duymamışım. Ama direkt dış kapıya gittim, olanları dinliyorum. Polis sesleri var. Bir de yaşlı teyzenin ağlamaları var. Kadın sesi tanıdık ama kim çıkartamadım. Hemen gittim abimi uyandırdım falan. Böyle biz daire kapısında 15 dakika falan geçti. Sonra annem geldi, biz çöktük apartmanda, herkes çıktı. Bir baktık ki bu 300'lerin annesi sedyede. Her tarafı kesikler içinde, kanlar akıyor. Baygın gibi görünüyor. Ardından da eşini polisler çıkarttı ama adam elini bilekten kesmiş. Kelepçeyi takamadılar. Ben şoklar içinde kaldım. Elim ayağım titriyor. Hayatımda ilk defa böyle bir olay görüyorum ve çok iyi anlaşan bir çiftlerdi. Neyse olaylar böyle olurken ben o canavliyle çocukları unuttum. Elim ayağım titriyor, ağlıyorum. Anneme çocuklar diyorum. Hani gidip baksın diye. Annem de anlamıyor. İnşallah onlar iyilerdir falan diyor. Sonra yaşlı teyzeyi sakinleştiriyoruz. Kadının annesi o. Geri ambulans görevlisi geldi. Polislere bir şey dedi. Polisler Bu kadar dedi ki, yeterli. Dağıt beni aşar. Dağıt beni aşar babacığım. polisler dedi ki sığınak nerede? Dedik ne alaka? Zemin katta kapısı var, götürdük sığınağa. Bizim sığınak da büyük bir oda düşünün, orada ayrı ayrı bölmeler var. Ve polisler kapıcıdan anahtarları istiyor. O sırada tek kilitli olmayan, kullanılmayan bölme de bizim bölme. O bölmeyi açtı ve 300'ler o sığınaktan yüzleri betleri atmış bir şekilde çıktı. Ben ilk başta tüm bu olanları kabus sandım. Öyle bir kriz geçiriyorum ki herkes başıma üşüştü. Çıldırıyorum artık. Yüzümü tırnaklıyorum, saçlarımı yoluyorum. Yani delirdim resmen. Abime eve gidelim, çocuklar orada diyorum, bön bön bakıyor bana. Ama çığlık kıyametler havada uçuşuyor. Ben en son zorla bizimkileri eve götürdüm. Salona girdim ki ne göreyim. Kızlar şimdi yazabildim, gece yazdıklarım gelmedi. Neyse anlatıyorum. Eve geldik, ev boş, soru işareti. TV'de Survivor var ve kek falan çıkartmamışım hiç, soru işareti. Ben o gün var ya evde kalamadım. Sürekli ağlama krizleri geçirdim. Beni hocalara, psikologlara götürdüler aylarca. Şimdi size olayın diğer boyutunu anlatıyorum. Öğrendiğim kadarıyla baba evde kriz geçiriyor ve çocukları alıp sığınağa götürüyor. Çocuklarda tek kilitli olmayan bölme bizim diye oraya girip ağlıyorlar saatlerce. Sonra anneyi defalarca bıçaklıyor. En son kalbine bıçağı saplayacağı zaman kendi elini kesiyor. Ve canı yanınca kendine geliyor. Kendi polisi arıyor ve olaylar buraya geliyor. Ama ben hala gördüğüm olan her şeyi yaşadığıma eminim. 22 ay mı pok? Abim eve gelince çocuklar yoktu diyor. Çocuklar hep sığınaktaymış demiş. Ben böyle sürekli tuhaf rüyalar da görürüm. Rüyalarım sürekli çıkar ama böyle bir olayı ilk defa yaşadım. Ananı sikeyim! O olaydan 1,5 ay sonra biz taşındık. Binadan o aileyi arada görüyoruz ama evine gitmiyorum. Anne baba beraber. Baba psikiyatrik tedavi görmüş bir dönem. Abi korkma, ben geldim. Anne de... Siktir, kim geldi? Anne de şikayetçi olmamış. O sırada eşim değildi. Bana onları yapan başka biriydi demiş. İçine bambaşka biri girdi içine. Başka davranıyordu demiş. Çocukları bir süre devlet korumasına aldılar, sonra geri bıraktılar. Sadece tek bildiğim çocuklar sığınakta bizim cevizleri yemişler, tokuz diyorlardı. Benim yaptığım kek cevizliydi. Piç gülücüğü. Bu arada bu olay Trabzon'da yaşandı. Belki duyan eden vardır. Üzgün gülücük. Yaşlanırım. Üzgün surat. Evet sevgili arkadaşlar. Gerçekten ilginç cinnet ve cin vakasına mı denk gelmiş bu kullanıcı? Bütün cihat altına sıçtı, korkudan gülmekten pantula patlattım kek. Yoksa bunların hepsi ayarlanmış kolpa bir hikaye miydi? 29 koca ay. İyi yayınlar. Bir dakika arkadaş. İp varmış abi. İp varmış.